Gökhan ve Ahmet abiyle beraberiz. Gökhan'ın burada böyle gerçekten sağ olsun bu arada bizi misafir etti. Teşekkür ederiz. tabii Çok ki. güzel Ne demek. bir bahçede hemen yanımızda havuzu var. Teşekkürler. Çok memnun olduk Hoşimindeyız. tanıştığımızda. Beraber güzel zaman geçirdik. Aynen bence. çok Biz keyifliydi. de çok memnun olduk. Ho Chi Minh'deyiz şu anda, Vietnam'da. Merve ile beraberiz. Hostelde tanıştık Merve'de. Bu arada Merve'nin de YouTube kanalını aşağı bırakıyorum. O da gerçekten keyifli seyahatler gerçekleştiriyor. Evet, çok abi. güzel bir rastlantı oldu. Süper oldu. Aynı hostelde, aynı yerde karşılaştık. Valla ben çok mutluyum sizleri tanıdığım için ve birden de kaynaştık. Aynen öyle. Süper Evet, oldu. tanışmamız gerçekten ilginç. Ben Hong Konglu birisiyle tanışmıştım burada Couchsurfing'de. O Merve ile neredeydi? Gürcistan'da hostelde tanışmıştık. Gürcistan'da hostelde tanıştık. Evet. Aynı Hong Konglu çocuk. Ondan sonra oradan bağlantı kurduk. Sonra siz geldiniz. Ahmet abiyle 2 sene önce burada görüşmüştük. Güzel bir akşam. Evet. Evet. Süper. Süper. Bugün Vietnam hakkında merak ettiklerimizi soracağız aslında. Evet, buyurun. Evet, orada yaşayan birinden ve orada uzunca süre kalmış birinden. Evet. Buyurun arkadaşlar. Benim en merak ettiğim neden Vietnam öncelikle? Uzun süre konaklamak Benim için. motivasyonum para. Yani güzel maaş veriyorlardı. Diğer Asya ülkelerine nazaran. O yüzden geldim. Ondan sonra da sevdim burayı. Kültürü güzel, yemekleri güzel, havası güzel. 3 senedir falan kış görmüyorum yani. Süper. Burada güzel bir yerde konaklıyorsun şu anda, Evet, kalıyorsun. evet, Evet. evet. Ücret olarak ne kadar ödüyorsun? $380. Bir aylık. Bir aylık $380. Ama çok Burada. iyiymiş Evet, gerçekten. evet. Şimdi burada görmüyorlar ama burada güzel bir havuzumuz var. Ben birazdan göstereceğim. Evet, Harika. kocaman bir bahçemiz var. İçeride spor salonu var. Resepsiyon var. Evde 2 katlı. Yani tek oda ama dubleks. Bir Evet. temizlik de yapılıyor demiştin. Haftada bir temizlik Değil mi? yapılıyor. Çamaşır yıkıyorlar. Çamaşır da yıkıyorlar. Buraya gelecek Türklere öncelikle neler tavsiye edersiniz? Nelere dikkat etmek gerekiyor? Ee, Şimdi benim yeni deneyimim var. Dengue fever ile ilgili, hastalıkla ilgili. Evet. Evet, sinek ısırdı beni. Bir hafta falan hastanelerde uğraştım. Çok ufak bir ölüm riski var ama çok kötü geçiyor. Onun için önlem alabilirler. İşte sivrisinek spreyi falan onları sıkabilirler dışarı çıktıkları zaman. Özellikle yağmur sezonunda. Yağmur sezonunda çok fazla sinek oluyor. Ben onu söyleyebilirim. Buranın en iyi sezonu hangisi gelmek için ay olarak? Güney aslında 12 ay gibi. Ama Eylül'de mi? özellikle aynen. Mesela Eylül. ben her sene Eylül, Ekim gibi çıkar. Evet. Bu Havalar tarafa daha gelirim. serin oluyor. Eylül'de yağmur yağmaya devam ediyor. Tabii buranın yağmurları da muson yani Evet. tropikal bölge olduğu için aşırı. Ama mesela ben Ekim'de geldim. Her sene Ekim'de geliyorum mesela. Gayet güzel, güneşli bir hava. Evet. Isısı da güzel. O şekilde ne zamana kadar? Mart'a kadar. Nisan'a kadar. Nisan'dan Mayıs'tan sonra da zaten yağmurlar falan. Evet. Yaz gelince Yaz bulutlar bulutlar çöküyor, yağmur. Sonbahar diyelim. Sonbahar. Tamam, süper. Biz buraya ben $25 karşılığında 3 aylık vize aldım. Lütfen. Nasıl uzatabiliyorum? Onun hakkında bir bilginiz var mı? Vallahi dışarı çıkıp tekrar giriyorlar. Ha, giriş Vizeran çıkış yapıyorlar. yapmak Evet, gerekiyor. Kamboçya'ya gidiyorlar. Öyle biliyorum. Uzatma Evet, yok evet. herhalde değil mi? Hani konsolosluğa falan gidip Uzatması var. Hayır o şekilde yok ama Ülke profesyonel içerisinde işler için. Hmm. Ha, Normalde vizeran yapıyorlar. Kamboçya'ya gidip geliyor tekrardan. Vize alıyor, geliyor. Karayoluyla gidiyorlar. Evet, evet. En Zaten- yakın orası. Evet, 8 saat mi? 6 saat mi öyle bir şey sürüyor. Buraya gidiyorlar, vize alıp tekrar geliyorlar. Evet, ben yaptım mesela 3-5 Evet. defa öyle. Zaten burada çalışan öğretmenlerin birçoğu böyle. Yani 3 aylık vize alıyor, çalışıyor, bitmeye yakın vizeran yapıyor. Tekrar geri- aynı yerde çalışıyor, devam ediyor. Buraya çalışmaya gelen bir Türk sizce hangi sektörlerde tutunabilir, çalışabilir? Ya en büyük Mesela bence Türk öğretmenlik. restoranı açmak. Bence tek öğretmenlik. 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 Ha tabii ki iş yapma konuları Business çok ayrı. çeşitli. Mesela Tayland Phuket'te sayısız Türk restoranı var. Burada ben o kadar çok görmedim. Burada yok. 2-3 tane falan var Saigon'da gerçekten Türk sahibi olan. Çok yok. Ama zaten Türk damak tadı da buranın böyle çok bence tercih ettiği bir şey değil yani. Prosedürler Evet. zorlu mu? O konuda evet yani ben de mesela hani bir kafe filan açar mıyım bir şey filan çok çok zor yani bürokrasi zor. Bürokrasi zor. Ondan Evet. sonra komünist ülke olduğu için ona göre çok tutuculuk var. Evet. Yani böyle bir şey tabii ki var hissediyorsun eğer o şeye girersen. Ama normalde tamamen bildiğimiz Evet. Amerika, Şey olabilir Avrupa belki gibi. tarot falını çok seviyorlar. Böyle çok sokakta ilginç. sokakta görürsünüz böyle tarotçular var. Kahve falını tarotla birleştirebilirler. Buraya gelip bir kahve dükkanı açıp Türk kahvesi. Sonra o
içindeki şeyden fal bakacak ya. Onu tarotla birleştirip böyle bir iş fikri olabilir. Tabii. Ya yemek Gider yani. burada da gider. Yapan adam gene yapar ama tabii ki vize sorunu olduğu için mesela Evet. Phuket'te, Bangkok'ta 1 milyon Türk gidiyorsa buraya 100 bin Daha az Türk geliyor. geliyor. Ya burada Ya işte 10 bir bin tane geliyor. Vietnamlı partner lazım galiba. O İş en ortağı. önemlisi, evet. O O zaman konuya açıyor. da şimdi hazır O her laf lafı açıdan açmışken önemli gelmek zaten. Evet, istiyorum. Birazcık Vietnamlı kadınlar hakkında da belki konuşabiliriz. Ahmet abi bu konuda deneyimli de. Hayır abi, ben geçen videomuzda vardı bizim Ahmet abiyle. Şey, Biz birlikte güzel bir video evet, güzel bir video çektik. Aile bağlarına çok önem verdiğinden bahsetmiştin abi. Evet. Aslında aynen o Evet. konudan bahsetmek ister misin? Ya evet, buradaki insanlar bizim eski Türk kültüründeki gibi kadınlar mesela hani sadıktır. Hı hı. Ondan sonra kadınlar yönetir zaten ülkeyi, yani evleri. Para kadınlarda Evet, çok toplanıyor güçlüler. genel güçlüler. olarak. Daha Güçlüler. dominantlar. Evet. Evet, kadınlar güçlü burada. Mesela şey yok işte, izin alma falan yok seyyarlar için. Vergi de yok. Bir yaşlı teyze herhangi bir şey satabilir sokakta yani. Evet, o çok Yeter hoşuma ki para gidiyor. kazanmaya çalışıyor yani. Herkes Evet, para kazanmaya evet. çalışıyor. Eskiden Evet. Türkiye'de öyleydi, hani Evet. limon satarlardı, onu satarlardı filan. Business kafası var yani. Korkmuyorlar kadınlar. Yabancılar Tabii, için tabii. nasıl? Mesela ben Aynen. geldim bileklik satmak istiyorum. Sergi açtım burada. Ya kaçak yaparsın tabii, sokakta bileklik satan arkadaşlarımız oldu. Ama resmiyete girince işte işler karışıyor. Çok Problem karışıyor. olabilir. Evet. Vietnamlı biri lazım. İngilizce bilmiyorlar. Sürekli böyle translate işleri falan olur, bilmiyorum. Zor yani. O konuda rahat değil. Vatandaş kalmak da zor mesela. Hatta vermiyorlar herhalde. Evlensen de Tabii. olamıyorsun. Yani Böyle burası bir şey Tayland yok gibi yani. rahat değil, Rahat yani değil. o Evet. açılardan. Bir otorite, inanılmaz bir saygı var. Bağlılar yani. Arkadaşımla hastaneye gitmiştik. Hemşire böyle sert davranıyordu. Bak, Vietnamlı arkadaşım hiçbir şey yapmıyor. Uyuyor, tamam diyor. Sürekli böyle bir otoriteye uyma var yani. Evet, Korkuyorlar. evet. Evet. Ben Bu de arada mesela rejimin otobüsle... getirdiği bir şey. Tabii Tabii, kesinlikle. evet. Ya otobüste gidiyorum mesela, deli gibi sürüyor bazı şoförler. Tamam mı? Türkiye'de olsa millet yürür yani şoförün üstüne. Hiçbirisinden kık yok. Evet. Küt yok. Evet. Sadece bir tane benim ev sahibim vardı. Çok tatlı bir kadındı. Hiç bir kelime İngilizce bilmiyor ama çok kibar, göğün görmüş bir tipti. Ve o şey yapardı. Bir kere onunla beni tuttu, şeye götürdü. Budist bir akupunktur uzmanına. Ondan sonra otobüsteyiz mesela, aynı o şekilde kullandık. Kadın ayağa kalktı böyle. Hani böyle gayet tepkisini yerine getirdi filan. Böyle yani. Ama bir baskı var. Hani biz hissetmiyoruz ama burada yaşayanlar bunu görebiliyor en azından. Bence de evet. Yaşam maliyetleri nasıl peki burada? Giderler ne şekilde? Valla size bağlı ya. Şimdi mesela hiç dışarı çıkmaz. Evinde yemeğini yapar. Ucuz bir yerde Vietnamlar evinde kalır. O zaman yani 400 dolara bile geçinebilirsin belki. Tabii, Ama tabii. sıkman lazım. Yani dışarı çıkmaman lazım. Evde yemeğini yapman lazım. Ucuz yerde kalman lazım. Şimdi mesela bu ortalamanın biraz üstü gibi bu fiyat. 380 dolar. Evet. Normalde verecekleri... Burası lüks tabii. Evet, 200 dolar. Biz 7. bölgedeyiz şu anda. Buranın Evet. lüks bir bölgesi. Evet. Şu arka taraf komple Koreli. Koreliler orada yaşıyor. Koreliler kalıyor. Koreli bir mahallesi diyoruz oraya. Ondan sonra biraz daha orta kesim var burada, evet. Ev kiralama konusu yabancılar için problemsiz. Yok sıkıntı yok. Sadece fiyatı arttırıyorlar. Orada Normal. kesinlikle fiyat artıyor. Yabancı olduğunuzu anlayınca. Bir de şöyle bir şey söyleyebilirim. Geldiklerinde şey yapıyorlar. İnsanlar motor kiralıyor. Şimdi burada motor ehliyeti kullanmak yasak. Bir de ikincisi, trafikteki kurallar böyle biraz fazla. Hatta yeni çıktı. Kırmızı ışıkta geçtiğin zaman 300 dolar mı ne ceza ödüyorsun. Bayağı yüksek. Evet. Şimdi geldiğinizde polis sizi durdurursa muhtemelen rüşvet isteyecektir. Yani işte bir 20 dolar gibi bir şey verip Türk yolunuza ehliyeti bakabilirsiniz. geçerli mi burada? Hayır. Hayır, geçerli Onun değil. süreci var. İşte başvuruyorsun. Önce Vietnam ehliyetine çeviriyorsun. Ondan sonra o Vietnam ehliyetiyle sadece bir motor testi yapıp ehliyetini alabiliyorsun. Ehliyetini aldım. Öyle bir şey var, evet. Ama araba ehliyetini vermiyorlar galiba. Böyle de bir şey var değil mi? Arabayı Vietnamlıya çeviriyor abi önce. Normal, çünkü senin Türk Burada tekrar eğitim yok. alıyorlarmış. Yok mu? Yok. Çünkü vermiyorlar diye ben duydum. Yok. Daha yeni başvurdum. Aha. Aa. Kabul ettiler, geliyor.
Öyle yani. Önce ama işte yine şey lazım tabii. Oturma izni falan. Oturma izni lazım. Tabii. Bir de benim sor Tabii ki. lütfen. Yabancılar ev alamıyordu buradan değil mi? Hiçbir şekilde Yok. ev sahibi olunamıyor. Yok. Kiralama var. 50 senelik falan kiralıyorsun. Araba almak istiyor mesela birisi gelip burada. Ben motor alamıyorum. Bana yabancı olduğum için oturum kartında var ama vermiyorlar. Vermiyor. Bilmiyorum. Evet. Buraya yaşamaya gelen Türkler için büyük bir problemlerden biri de yeme içme. Evet. Mesela burada marketlerde işte zeytindir, peynirdir bu tarz şeyler satılıyor mu? Zeytin, peynir. Zeytin ben görmedim. Görmedim. Evet. Peynir yok. Bizim peynir zaten yok. Hı hı. Kaşar var işte. Krem peynir. Avrupa peynirleri. Bir de yoğurt var. Bunların iki tür yoğurdu var. Bir tatlı yoğurt, bir normal bizim yoğurda benzeyen ama böyle sulu gibi. O işte Dost yoğurt var ya böyle reklam oldu. Reklam Böyle değil. alırsın böyle kalıp gibi de. Tamam. Burada böyle sulu. Ha daha sonra. Vietnam şeyi. Bir de Greek yoğurt var. O da mesela çok pahalı. İşte Süzme yoğurt gibi o biraz süzme daha, yoğurt değil mi? gibi evet. Bir kilosu 1000 lira falan yani. Yeme içmeyi peki nasıl hallediyorsunuz? Hop karardı. Aa. Hatta bir kararmaya başladı o yavaş Evet Aa. yavaş Sonra gittikçe da video içi- çökmeye başladı. Evet. Yavaşça git. Şimdi ışığımız kesildi orada. Farklı bir noktaya geçtik. Bu arada şöyle olduğumuz aslında bölgeyi de size gösterelim. $380 bir rezidansın hemen önündeyiz. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Şöyle bir içine de girmek istiyorum. Burası aynı zamanda bir otel. Evet, evet. Otel olarak da kullanılıyor biliyor. Aşağıda fitness salonu var. Onu da gösterebiliriz aslında. Tamam. Burası otel resepsiyonu hem otel hem resepsiyon ikisini kullanıyor. Bak böyle bunlar şey Aa, TED. çok güzel. TED TED için bayramı için tabii. kutlamalar şeyler başlamış. Yeni çiçekler. yıl diyorlar. Bunlar daha yeni giriyor yeni yıla. Daha 2024'teyiz Vietnam'da. Tabii 2 gün sonra 2025 olacak. Bunlar işte sürekli evlerde böyle çiçek koyuyorlar. Çok güzel. Şöyle bak. Yolda kenarda görürsün. Sürekli çiçek satıyorlar. Her yerde çiçek satıyorlar. yerde çiçek. Kocaman. Burası resepsiyonumuz. Şu asansörler. Valla çok şık, çok güzel bir şu anda rezidanstayız ve aynı zamanda oteldeyiz. Spor salonu göstereyim. Tamam. Burada günlük konaklama hani otel olarak 500K. 20 500K, dolar yapıyor galiba. 20 dolar 20 yapıyor. dolar yapıyor. Ama işte uzun dönem benim gibi kiralarsanız 380. Burada mini marketimiz var. şöyle sol tarafımıza Evet. market. Ondan sonra burası da ışıklar kapalı ama spor salonu. Küçük ama idare ediyoruz işte. Vallahi süper. Evet iş görüyor yani. Merve de geliyor. Tamam. Merve. Evet bak. Evet burası işte spor salonu. Çok güzel ya. Gayet güzel yani. Bunların hepsi 380 doların içinde. Hani Türkiye'de $380 mümkün değil ya. İmkansız, Maalesef değil mi? imkansız yani. Valla annem çağırıyor ama nasıl diyeyim abi? Nasıl gideceğiz? Burayı nasıl bırakayım? Şurada tuvaletler var. Şöyle Kamerada görünüyor mu? Bak böyle şöyle yapalım. Bir flash tutalım. Şöyle biz de kaymayalım, ıslak buralar. Hemen burada bir havuz var. Biz geldiğimizde aslında havuzun kenarında oturduk. Hatta havuzun içine girdim şu anda. Havuzun içine girdim şu anda. Şöyle bakın. Havuzun içine de alıp hop. Çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Süper. Şöyle bakın. Şahane vallahi. Ben bayağı hani biraz daha bıraksanız yüzecektim. Hey guys. Hello. Hey. Evet. Tabi burada sosyal ilişkiler de çok güzel. Böyle bir yerde konaklayınca. İnsanlarla arkadaş oluyorsunuz. Az önce burada mesela Uno oynadılar. Gayet keyifliydi. Işığa doğru gidelim mi? Ya da flash da olur. kafanıza göre. Gidelim istiyorsanız. Tamam, o tarafa doğru geçelim. Hadi gidelim. Şeyi sorayım ben bu arada. Sohbete de devam edelim. Günlük kalacak yeri bir kenara bırakıyorum. Maliyetler ne kadardır Vietnam'da ortalama? Gezgin için mi? Ha, yok hayır, yaşamaya gelen biri Yaşamak için. için mi? Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Mesela Türkiye'de ne var? Döner var değil mi? Hı hı. Onu burada 50K'ya alıyorsun. 50K da işte 70 lira falan.
Şimdi normal yemek fiyatı bu. Bir sürü çeşit yemek bulabilirsin. Ne demek yani? İşte 2 dolara falan bir öğünü kapatıyorsun. Dışarıda yersen. Sürekli dışarıda yersen bence 10 dolar bile tutmaz günlüğü. Günlük 10 dolar bile Sürekli ama. Ama evde pişirirsen daha farklı olur şimdi. Malzemeyi bakkaldan alırsın, marketten alırsın. Çok daha uyguna Tabii, gelebilir. Tabii. Evet, ben ne harcıyorum? Galiba 800 falan gidiyor bende yani aylık işte her şey içinde. Her şey Kirasıdır, zartıdır. Oo, konaklama Evet. da dahil. Galiba 800 diyebilirim. Motorun da var bu Böyle. arada. Evet, evet. Süper. Ulaşımı Motorda. oradan karşılıyorsun. Evet, evet. Motoru da işte 40 dolara falan kiralıyorum. Bir aylık. Benzin komplesi işte full 60 bine doluyor. 60 binde 2 dolar. Bir hafta götürüyor beni. Bu arada Gökhan'ın da YouTube kanalı var değil mi? Oradan da Vietnam'la alakalı güncel içerikler Evet. yüklüyorsun. Evet, Neydi takip kanalın edebilirsiniz. ismi? Gökhan Tunç Vibes. Tamam. Gökhan Tunç Vibes. Yine Şuraya soruları olursa yazar. Tabii tabii. Instagram'dan sana Instagram'dan ulaşabilirler. yazabilirler, YouTube'dan yazabilirler. Instagram'da kullanıcı. Gökhan Tunç Koyuncu. Tamamdır. Süper. Evet. Ben zaten açıklama kısmına bırakıyor olacağım. Ahmet abi senin Instagram ve YouTube. Ahmet'in rotası. Tamam. Ahmet'in rotası. Aynı isimle YouTube'da da Instagram'da da değil Evet, mi? evet Tamam. aynen öyle. Selamlar. Süper. Var mı eklemek istediğiniz son bir şeyler? Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Vietnam güzel. Gelsinler Gelin, mi? tabii gelsinler. Bunun muhabbetini yapıyorduk da gelsinler tabii canım. Yani güzel insanları her zaman bekliyoruz. Vietnam güzel bir yer arkadaşlar. Yani kirletmeyelim. Fazla da çıkıp gel. Tayland'a gidin. Tayland tarafına gidin. Buraya lütfen aile alıyoruz. Mutlaka gelmelisiniz diye başlık atacağım ben. Aileler gelebilir. Son peki gözlemlediğiniz Türk gelen artıyor değil mi son geçen aylarda böyle gittikçe daha fazla Evet, insan evet, tercih etmeye Vietnam, başladı. Vize olayı rahat şu anda. Ama gezmesi biraz daha zor bence. Tayland gibi değil. Tayland'da yakın yani. İşte Bangkok'a gidiyorsun, Chiang Mai'ye çıkıyorsun, aşağı iniyorsun. Evet. Burada çok fazla şehir var ve birbirlerinden çok uzak ve ne yiyeceğini bilmiyorsun. Çünkü şekilleri biraz ilginç yani. Domuz eti kesin vardır. Yani bence %10'da falan yok. İşte inek eti falan. Onlar var ama çok az. Ama zaten aynı yerde pişiyor. Yani o çok şey olmaz. Helal yerler bulmanız lazım. Yarın vaktimiz olursa belki size helal mahallesini Evet, gösteririz. güzel. Devam edeceğiz Birinci videoya. bölümde Güzel. Müslümanların mahallesi var. Orada her şey helal. Süper. Hiç Helal gitmedim kesin. ben oraya. Var, evet. Gitmek lazım. Fo'nun bile Evet, helalini gezeriz. yapmışlar. Ha, Ha? tabii. Evet. Fo bunların çorbası içtiniz mi? Evet ben denedim. Etli. Lezzetliydi. Beğendin mi? Çok beğendim. Ben Güzel. buranın yemeklerini çok beğendim Tayland'a Evet, göre. Evet. Benim ilk günüm, ben daha denemedim. Fo'yu deneteceğiz sana. Pankek yedim ben bugün. Etli Pankek- mantarlı. Aa çok güzeldi. Değişik bir şey. Şey mi Güzel. yani? Evet, evet. Vietnam'a özel mi? Evet. Okey. Evet evet Michelin restoranına götürdüm. Aa, Biz sürekli o restorandayız ben geldiğimden beri. Ben gitmedim daha. Güzel. Pahalı 100 merkezi. tane. Değil mi? Yo çok pahalı değil, Ben çok 200 şaşırdım. verdim Yani normalde 60-70 bin sefo, orada 100 bin. Ha, Yani çok iyi bir fiyat. evet. Çok bir fark yok. Ve çok güzeldi yani gerçekten. Evet. Enfesti. Bu foyu mesela sokakta 35'e yiyebilirsin yani. 35. Ne? Mesela Yarı hemen yarıya. şu köşede 35 ama Michel'le Ama ben mesela hiç karşılaştırılamaz. yemedim. Bir de hiç yemedim, tiksindim hep. Evet, evet. Bana Sadece şey dediler pilav. böyle köfte gibi yaptığın gördüğün hepsi domuz eti. gibi Olabilir dediler. Yani. Ya olmasa bile dediğim gibi aynı mutfak. Doğru Yani gerçi tabii. aynı yerden çıkıyor. Kesinlikle o. Ya buraya geliyorsa onu biraz göze alacaksın. Allah'a Evet. sığınacaksın. Son olarak bir sorum var. Vietnam'daki favori şehriniz Ahmet abi hem sana hem yine aynı şekilde var mıdır ya? Ho Chi Minh City midir? Yok. Ben Ho Chi Minh'i sevmiyorum. Ya benim için, ben hep Ho Chi Minh'de kaldığım için genelde hani öğretmenlik yaparken Ho Chi Minh Ben- seviyorum enerjisini, insanını. Ben Da Nang dedim ya. Evet. Ama şehir güzellik olarak Danak. Da Nang. Direkt Burada- Antalya yani. Evet. Ha direkt Antalya. Hatta Burada- İzmir'le kardeş. Belediye kardeşliği Galiba var. Miami'si diyorlar hatta Vietnam'a. Doğru muydu? Evet. Da Nang çok iyi. Ama Nha Trang diye de bir yer var. Oraya da Miami Daha gibi küçük. yapmışlar. Evet, Evet. küçük. Da Nang Antalya, Nha Trang Çanakkale. Ama yoğunluk olarak. Yani Evet, yoksa şey olarak aynı, orası da Miami gibi. Tabii. Lüks gökdelenler, lüks oteller her türlü. Evet. Yani ve tamamen boylu boyunca güzel bir deniz, plaj. Süper. Evet. Buraya seyahat etmeye gelen birisi 2 haftalık bir zamanı var diyelim ki. İzninde geliyor ailesiyle. Nasıl bir rota çizebilir temel hatlarıyla? 2 hafta şimdi gençler için bence farklı. Sen şu an kendine bir rota çizdiriyorsun. Genç için farklı, aile için farklı. Çünkü yol yorucu, çok yorucu. Bir yerden bir yere gidince çok yoruluyorsun. Şimdi mesela
mesela Hacanlup'u yapmak istiyor mu? Hacanlup dediğimiz kuzeyde bir motor rotası. 3-4 günlük bir rota. Şimdi onu istiyorsa komple plan değişebilir. Bir aile tatili diyelim biz buna. Aile tatili dersek bence Ho Chi Minh'de müzeleri görür. Ondan sonra bu tünellere gider. Ondan sonra Muine'ye gidebilir. Muine'de buranın neresi diyeyim? İzmir değil. Kuşadası. Yani Kuşadası. sahil Evet, orayı görür, çok güzel. Orada çöl gibi bir yer var. Kayıyorlar. Bundan kayak kayıyorlar. Şelaleler var. Ondan sonra Naçan'a gider. Naçan'da işte dediğimiz gibi sahil. Nha Trang diye yazılıyor. Evet. Danang'a uğrar. Danang'da Hoi An diye bir şehir var. Evet, tarihi. Oh my god. İnanılmaz. Komple şehir eskiden kalma evler. Küçük. Böyle hepsini dükkan yapmışlar. İnanılmaz. Çok antik bir yer yani. Gerçekten çok güzel. Huye, hani bahsettiğim. Evet. Hoi An, Danang, Hue bu üçlü görülür. Ondan sonra da Hanoi'ye yukarı çıkılır. Hanoi gezilir. İşte Sapa. selametle. Geri dönün. Çok kalmayın. Çok kalmadan dönün. Yani 2 hafta içinde belli başlı yerler yapılabilir. Ho Chi Minh City, Evet. Da Nang ve Hanoi. Evet. Bütün her tarafını görme imkanı olabilir çünkü uçaklar var. Evet. Ama Ve otobüsle ucuz değil giderse mi olmaz. uçaklar burada? Tabii. Tabii, Ülke tabii, içi tabii. uçaklar ucuz. Yataklı otobüs de denenebilir rahat. Evet, o da rahat ama vakit açısından. 2 Evet, hafta. tabii, tabii. Kapalı yataklı otobüs var mesela. 2 kişilik. Aa çok güzelmiş. Evet, eşinle gitti. Kabine alıyorsun, uzanıyorsun orada. Bunun yatıyor- tek yatarak olanı da var yatıyorsun. bir de. Evet, Yani. Tek de hep var. otobüsler yataklı. Evet, evet. Ve çok Tek güzel olan da var. yani. Güzel. Bazıları çok lüks bu arada yani tamamen Evet. kapatabiliyorsun. Evet, evet. Otobüsü 2'ye bölmüşler. Yataklar iki tarafta. Şey vardı, böyle konsept yapıyorlar yatak otobüsleri. Mickey Mouse'u görmüştüm böyle. Komple bütün konsept Mickey Mouse. Aa, bayağı güzel. Yastıklar. Güzeldir. Evet. Tom ve Jerry vardı mesela. Her şey Tom ve Jerry. Değil mi? İnanılmaz. Emekli maaşıyla Vietnam'da yaşanır mı? Emekli maaşına kadar. Tamam, ortalama o zaman $1000 galiba Vietnam için Oo. bir aylık. Çok güzel yaşanır ya. Çok güzel yaşanır. Yılları. Çok partilemesin. Tamam, normal Ortalama diyelim. bir Ortalama. Normal. Haftada bir dışarı çıkar. Arada dışarıda yemeğini yer. Evinde yemeğini pişirir. Çok lüks yerde kalmaz. Evet, olur. Yaşanır. Süper. Olur. Tabii tabii. Ben $500 mesela geçirdim yani birkaç ay. Evet. Ama gittim ben de mesela $150 ev tuttum mesela. Şimdi $150 evi Ev yani- dediğim de oda yani. Mesela burada böyle daracık küçük odaları Evet, var. evet. Buranın huyu bu. Ondan sonra böyle bir kat her katta bir tane Evet. küçük bir oda. Öyle bir yerdi mesela. Süper. ben de kaldım böyle bir yerde. Yani burada herkes yaşamak istemeyebilir. Şimdi bizim Türk Evet. standardı biraz 3+1. Aynen. Yeme içme Doğru. açısından belki zorlayabilir gelenleri. Tabii kesinlikle zorlar o zaten. Bu evlerin olduğu mekanlar da böyle yani Gecekondu Mahallesi gibi değil aslında. Herkes çok iyi yaşıyor yani. Merkez aslında. Evet. Çok merkez ama girince böyle şey oluyorsun. Biraz böyle tedirgin de oluyorsun açıkçası. Daracık Hiçbir ya şey olmuyor. evler. Evet. Şöyle kutu gibi. Evet. Bu onun Süper. hikayesi. Benim başka sorum yok Merve. Benim de yok. Teşekkür Eklemek ediyoruz. istediğiniz bir şey var mıdır? Arkadaşlar çok memnun olduk. İnşallah yine gelirsiniz. İnşallah. Yine görüşürüz. Buradayız yani. Vietnam güzel bir ülke. Evet. Güzel insanları çok ama biraz kaba insanları da olabiliyor. Bence herkesin gelip görmesi gereken Evet, bir evet, yer. kesinlikle. Yani hem coğrafya olarak hem insan olarak hem kültür olarak tamamen farklı. Olumlu çok yönler var. Güzel yüzler, suratları güzel, vücutları güzel, güzel insanlar. Gerçekten öyle. Böyle bazen zor olabiliyorlar. Yani bu gelinebilir, yaşanabilir de. Çok rahat bir şekilde yaşanabilir yani. Süper. O zaman şöyle. Bir şey mi ekleyecektin? Ben öyle düşünmüyorum. Yaşanmaz burada. Gelmeyin. Tatile gelin geri gidin. Geri gidin. Şöyle hep beraber bir de bizim için de güzel bir akşam oldu. Şöyle bir kapanış yapalım. Bir oradan yapalım bir de buradan yapalım. Tamam, anlaştık. Ben zaten herkesin Instagram'ını aşağıya bırakıyorum. Sorularınız mutlaka dönüş sağlayacaksınızdır Tabii. diye tahmin ediyorum. Öyleydi. Bana. Merve, şimdi senden bir de kapanış yapıyoruz. Yapalım. Yapalım. Evet, teşekkür ediyoruz herkese, izleyenlere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Abone olun. Abone olun.